Bugün, kendinizi ve etrafınızdaki insanları anlamak için kullanabileceğiniz en popüler araçlardan birine, 16 kişilik tipine, yani MBTI'a 10 dakikada dalış yapıyoruz. Hiç, neden ben böyleyim veya o insan neden böyle davranıyor diye düşündünüz mü? İşte bu soruların cevapları, birazdan keşfedeceğimiz 4 harfli kodlarda saklı olabilir. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü kendinize dair yepyeni bir bakış açısı kazanmak üzeresiniz. Bu bir test değil, bir keşif yolculuğu. Hazırsanız, kişilik labirentinin kapılarını aralayalım ve sen hangisisin sorusunun cevabını birlikte bulalım. Harika bir soru. Hayır, yenmez ama hayatınızı tatlandırabilir. MBTI, yani Myers-Briggs tip göstergesi, 20. yüzyılın başlarında psikiyatrist Carl Jung'un teorilerinden ilham alan Isabel Myers ve Catherine Briggs tarafından geliştirilmiş bir model. Temel amacı, insanların dünyayı nasıl algıladığını ve kararlarını nasıl verdiğini anlamak. Bu sistem, doğuştan gelen tercihlerimizi 4 temel kategoriye ayırıyor. Tıpkı sağ elinizi veya sol elinizi kullanmaya daha yatkın olmanız gibi. Belirli düşünce ve davranış kalıplarına da doğal bir eğilimimiz var. MBTI, bu eğilimleri 16 farklı kişilik profiliyle haritalandırıyor. Unutmayın, bu bir etiketleme sistemi değil, bir anlama aracıdır. Her kişilik tipi 4 harften oluşan bir kodla ifade edilir. Bu harflerin her biri, birbiriyle zıt iki tercihten birini temsil eder. Bu 4 kategori şunlardır: enerjimizi nereden aldığımız, bilgiyi nasıl işlediğimiz, kararlarımızı nasıl verdiğimiz ve hayatı nasıl organize ettiğimiz. Bu 4 harfli kombinasyon, sizin benzersiz kişilik tarifiniz gibidir. Örneğin, bir kek yaparken un, şeker, yumurta ve süt kullanırsınız. Herkes aynı malzemeleri kullansa bile, oranları değiştirdiğinizde ortaya bambaşka bir kek çıkar. İşte kişilik tipleri de böyledir. Birazdan bu 4 temel malzemenin ne anlama geldiğini tek tek inceleyeceğiz ve kendi tarifinizi oluşturmaya başlayacaksınız. İlk harfimiz, sosyal bataryanızı nasıl şarj ettiğinizle ilgili. Dışa dönük müsünüz, yani E harfi mi, yoksa içe dönük müsünüz, yani E harfi mi? Dışa dönükler, enerjilerini dış dünyadan, insanlarla etkileşimden, hareketten ve etkinliklerden alırlar. Onlar için bir parti, bataryalarını doldurmak için harika bir fırsattır. Sosyal ortamlarda canlanırlar ve genellikle düşüncelerini yüksek sesle konuşarak işlerler. Bir dışa dönük, hafta sonu planı sorulduğunda muhtemelen, "Arkadaşlar ne yapıyor, bir bakalım," diyecektir. Onlar için hayat, paylaştıkça güzelleşen bir festival gibidir. Sıradaki tercih ise içe dönüklük, yani eğer kalabalık bir günün ardından tek başınıza kalıp kitap okumak, müzik dinlemek veya sadece düşüncelere dalmak size ilaç gibi geliyorsa, muhtemelen bir içe dönüksünüz. İçe dönükler enerjilerini kendi iç dünyalarından, düşüncelerinden ve derinlemesine odaklandıkları konulardan alırlar. Bu, utangaç oldukları anlamına gelmez. Sadece sosyal etkileşim, onların bataryasını daha hızlı tüketir. Bir içe dönük, hafta sonu planı olarak evde kaliteli zaman geçirmeyi veya sadece birkaç yakın arkadaşıyla derin bir sohbet etmeyi tercih edebilir. Onlar için anlam, dışarıdaki gürültüde değil, içerideki sessizlikte gizlidir. İkinci harfimiz, dünyayı nasıl algıladığınızla ilgili. Duyusal mısınız, yani S harfi mi, yoksa sezgisel misiniz, yani N harfi mi? Duyusallar, 5 duyularıyla algılayabildikleri somut bilgilere odaklanırlar. Gerçekler, detaylar ve kanıtlanabilir veriler onların alanıdır. Bir ormanda yürüdüklerinde ağaçların kabuğundaki dokuyu, yaprakların hışırtısını ve toprağın kokusunu fark ederler. "Şu an burada ne oluyor?" sorusuna odaklanırlar. Pratik, gerçekçi ve ayakları yere basan kişilerdir. Bir tarifi harfi harfine uygularlar çünkü en iyi sonucun denenmiş yollardan geçtiğini bilirler. Diğer yanda ise sezgiseller, yani N harfi var. Onlar, somut gerçeklerin ötesindeki anlamlara, kalıplara ve olasılıklara odaklanırlar. Bir ormanda yürüdüklerinde ağaçların nasıl bir ekosistem oluşturduğunu, gelecekte bu ormanın neye dönüşebileceğini veya ormanın sembolik anlamını düşünürler. Bu ne anlama geliyor ve ne olabilir sorusu onların zihnini meşgul eder. Soyut düşünmeyi,
teorileri ve geleceğe yönelik vizyonları severler. Bir tarifi uygularken muhtemelen acaba içine biraz da zencefil eklesem nasıl olur diye düşünerek denemeler yapmaktan çekinmezler. Üçüncü harf, kararlarınızı verirken neyi önceliklendirdiğinizi gösterir. Düşünen misiniz? Yani T harfi mi? Yoksa hisseden misiniz? Yani F harfi mi? Düşünenler, kararlarını mantık, nesnellik ve tutarlılık temelinde alırlar. Bir sorunu analiz ederken kişisel duyguları bir kenara bırakıp artıları ve eksileri objektif bir şekilde tartmayı tercih ederler. Onlar için en önemli şey doğru ve adil olanı yapmaktır. Bir arkadaşları işten çıkarılsa, şirketin yeniden yapılanması gerekiyordu, mantıklı bir karar gibi bir yorum yapabilirler. Bu, duygusuz oldukları anlamına gelmez, sadece karar anında mantıklarını ön plana alırlar. Karşı tarafta ise hissedenler, yani F harfi bulunur. Onlar kararlarını verirken insanları, değerleri ve kararın diğerleri üzerindeki etkisini göz önünde bulundururlar. Empati ve uyum onların pusulasıdır. Bir karar alırken bu durumdan kim nasıl etkilenecek ve doğru olan bu mu sorularını sorarlar. Onlar için en önemli şey ilişkileri korumak ve herkesin duygusal ihtiyaçlarını gözetmektir. Aynı işten çıkarılma senaryosunda arkadaşım için çok üzüldüm, nasıl hissediyordur acaba diye düşünerek hemen destek olmaya koşarlar. Onlar için kararlar sadece mantıksal denklemler değil, aynı zamanda insani birer dokunuştur. Geldik son harfe. Bu harf, dış dünyaya karşı nasıl bir duruş sergilediğinizi anlatır. Yargılayan mısınız? Yani C harfi mi? Yoksa algılayan mısınız? Yani P harfi mi? Yargılayanlar, planlı, düzenli ve organize bir yaşam tarzını tercih ederler. Onlar için belirsizlik stres vericidir. Bir tatile çıkmadan önce uçak biletlerini, otel rezervasyonlarını ve hatta günlük gezi planlarını aylar öncesinden yaparlar. Karar ver ve uygula onların mottosudur. Bir işi bitirmek onlara büyük bir tatmin verir. Listeler yapmak, takvimler kullanmak ve her şeyi kontrol altında tutmak onların doğasında vardır. Son olarak algılayanlar, yani P harfi var. Onlar esnek, spontane ve seçenekleri açık tutmayı seven bir yaşam tarzını benimserler. Plan yapmak yerine akışına bırakmayı tercih ederler. Onlar için hayat, keşfedilecek bir macera gibidir. Bir tatile çıkarken sadece varış noktasını belirleyip geri kalanını yolda halletmekten keyif alırlar. Duruma göre bakarız, onların mottosudur. Yeni bilgilere ve olasılıklara her zaman açıktırlar, bu yüzden kesin kararlar vermeyi son ana bırakabilirler. Onlar için bir işe başlamak, bitirmekten daha heyecan verici olabilir. Şimdi 16 tipi daha kolay anlamak için onları 4 ana gruba ayıralım. Bu gruplar kişiliklerin ortak yönlerini vurgular. Birinci grup, analistler. Onlar NT harflerini paylaşır ve mantıksal, stratejik düşünürlerdir. İkinci grup diplomatlar. NF harflerini paylaşırlar ve idealist, empatik liderlerdir. Üçüncü grup gözcüler. SY harflerini paylaşırlar ve pratik, düzenli ve güvenilir koruyuculardır. Dördüncü ve son grup ise kaşifler. SP harflerini paylaşırlar ve spontane, enerjik ve anı yaşayan maceraperestlerdir. Şimdi bu grupların içindeki kişiliklere daha yakından bakalım. Analistlerin ilkiyle başlıyoruz. Mimar, yani INTJ, zeki, stratejik ve her zaman bir planı olan kişilerdir. Zihinleri sürekli olarak her şeyi analiz eder, geliştirir ve optimize eder. Bir INTJ, tost yapmak için bile en verimli yöntemi bulmaya çalışabilir. Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünebilirler, çünkü küçük sohbetlerden pek hoşlanmazlar. Onlar için önemli olan büyük resmi görmek ve hedefe ulaşmaktır. Eğer bir arkadaşınız size hayatınız için 5 yıllık detaylı bir kariyer planı sunuyorsa, muhtemelen bir mimar ile karşı karşıyasınız. Sırada analist grubunun mucidi var, mantıkçı, yani INTP. Bitmek bilmeyen bir merak ve bilgi açlığına sahiptirler. Neden? Sorusu onların en sevdiği sorudur. Bir konuyu en ince detayına kadar anlamadan rahat edemezler. Zihinleri, teoriler ve soyut kavramlarla dolu bir laboratuvar gibidir. Bazen kendi düşünce dünyalarında o kadar kaybolurlar ki, çoraplarının farklı renklerde olduğunu
fark etmeyebilirler. Bir INTP, size kuantum fiziğini açıklarken zamanın nasıl geçtiğini unutabilir. Onlar dünyanın sessiz dahileridir. Karşınızda analistlerin lideri. Komutan, yani NTC, doğuştan liderlik vasıflarına sahip, kararlı ve hırslı kişilerdir. Bir hedef belirlediklerinde, o hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparlar ve etraflarındaki insanları da bu yolda motive ederler. Verimsizliğe ve kararsızlığa tahammülleri yoktur. Bir grup projesinde daha kimse ne yapacağını anlamadan NTC çoktan görev dağılımını yapmış ve son teslim tarihini belirlemiştir. Onlar için imkansız diye bir şey yoktur. Sadece henüz çözülmemiş bir problem var. Ve analist grubunun son üyesi, şeytanın avukatı, tartışmacı, yani NTP, zeki, hazır cevap ve entelektüel meydan okumaları seven kişilerdir. Bir fikri savunmak için değil, sadece tartışmanın kendisinden keyif aldıkları için saatlerce konuşabilirler. Her konunun farklı bir yönünü görmekte ustadırlar. Bir NTP, sizinle aynı fikirde olsa bile, sadece zihinsel egzersiz olsun diye karşı argümanlar üretebilir. Onlar, beyin fırtınalarının vazgeçilmezidir ve en sıkıcı toplantıları bile bir anda heyecanlı bir münazaraya çevirebilirler. Şimdi diplomatlar grubuna geçiyoruz ve ilk üyemiz avukat, yani INFJ, sessiz, idealist ve son derece sezgisel kişilerdir. İnsanların duygularını ve motivasyonlarını anlama konusunda esrarengiz bir yetenekleri vardır. Dünyayı daha iyi bir yer yapma arzusuyla doludurlar ve genellikle büyük bir amaç uğruna sessizce çalışırlar. Bir INFJ, sizin bile farkında olmadığınız bir derdinizi anlayıp size destek olabilir. Nadir bulunan bu kişilik tipi, hem bir hayalperestin kalbine hem de bir savaşçının kararlılığına sahiptir. Diplomatların şairi ve hayalperesti ile tanışın. Arabulucu, yani INFP, nazik, duyarlı ve kendi değerlerine derinden bağlı kişilerdir. İç dünyaları zengin ve renklidir. Her şeyde bir anlam ve güzellik ararlar. Bir INFP, hüzünlü bir bulut hakkında şiir yazabilir veya bir sokak hayvanının derdiyle dertlenebilir. Dışarıdan çekingen görünebilirler ama inandıkları bir değer söz konusu olduğunda bir aslan kadar cesur olabilirler. Onlar dünyanın vicdanı ve iyilik elçileridir. Sırada diplomatların karizmatik lideri var. Önder, yani NFJ. İnsanları bir araya getirme ve onlara ilham verme konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Sıcakkanlı, empatik ve son derece sosyaldirler. Başkalarının potansiyelini görmekte ve onların en iyi versiyonlarına ulaşmalarına yardımcı olmakta ustadırlar. Bir NFJ, bir partideki en sessiz kişiyi bile sohbetin bir parçası haline getirebilir. Onlar, etraflarına pozitif enerji yayan ve herkesin kendini değerli hissetmesini sağlayan doğal öğretmenler ve motive edicilerdir. Ve diplomatların son üyesi, enerjisi hiç bitmeyen kampanyacı, yani NFP, coşkulu, yaratıcı ve özgür ruhlu kişilerdir. Hayat, onlar için heyecan verici olasılıklarla dolu bir maceradır. Yeni insanlarla tanışmaktan, yeni fikirler keşfetmekten ve yeni deneyimler yaşamaktan büyük keyif alırlar. Bir NFP, bir dakika içinde 10 farklı proje fikri üretebilir ve hepsi içinde aynı derecede heyecanlanabilir. Onların yanında sıkılmak neredeyse imkansızdır. Onlar, partinin ruhu ve hayatın neşe kaynağıdır. Şimdi de gözcüler grubuna, yani toplumun bel kemiğine geldik. İlk üyemiz lojistikçi, yani ISTJ, sorumluluk sahibi, pratik ve son derece güvenilir kişilerdir. Onlar için söz senettir. Bir işi üstlendiklerinde o işin doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılacağından emin olabilirsiniz. Detaylara olan dikkatleri ve görev bilinçleri olağanüstüdür. Bir ICTJ, 10 yıl önce verdiğiniz bir borcu bile unutmaz. Onlar, düzenin ve istikrarın sessiz koruyucularıdır. Gözcülerin fedakar koruyucusu ile tanışın, savunmacı, yani ISFJ, sıcakkanlı, özverili ve sevdiklerini korumaya adanmış kişilerdir. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı son derece duyarlıdırlar ve yardım etmek için her zaman oradadırlar. Detayları hatırlama konusunda inanılmaz bir yetenekleri vardır. Bir ISFJ,
Sizin doğum gününüzü, köpeğinizin doğum gününü ve ilk kez birlikte pizza yediğiniz günün yıl dönümünü bile hatırlar. Onlar, sevdiklerinin hayatını kolaylaştıran ve dünyaya sıcaklık katan görünmez kahramanlardır. Sırada, gözcülerin organizatörü var. Yönetici, yani ESTC, geleneklere bağlı, düzenli ve işleri halletme konusunda uzman kişilerdir. Onlar için doğru olan tek bir yol vardır ve o da denenmiş ve kanıtlanmış yoldur. Doğuştan yönetici ruhludurlar ve çevrelerindeki kaos ortamını anında düzene sokabilirler. Bir ESTJ, bir aile pikniğini bile askeri bir operasyon hassasiyetiyle planlayabilir. Onlar, toplumun kurallarını ve düzenini sağlayan pratik liderlerdir. Ve gözcülerin sosyal yapıştırıcısı, konsül, yani ESFJ, popüler, yardımsever ve topluluk odaklı kişilerdir. İnsanları bir araya getirmeyi ve sosyal uyumu sağlamayı severler. Herkesin mutlu ve dahil edilmiş hissettiğinden emin olmak isterler. Bir ESFJ, mahalledeki yeni komşuya ilk hoş geldin diyen ve hemen bir tanışma partisi organize eden kişidir. Onlar, sosyal bağları güçlendiren ve etraflarındaki herkesle ilgilenen topluluğun kalbidir. Geldik son gruba, yani anı yaşayan kaşiflere. İlk üyemiz virtüöz, yani ISTP, meraklı, pratik ve araç gereçlerle arası çok iyi olan kişilerdir. Bir şeyin nasıl çalıştığını anlamak için onu parçalarına ayırmaktan çekinmezler. Kriz anlarında soğukkanlılıklarını korurlar ve pratik çözümler üretirler. Bir ISTP, bozulan bir saati sadece bir ataş ve biraz bantla tamir edebilir. Onlar, elleriyle düşünen ve teoriden çok uygulamaya önem veren ustalardır. Kaşiflerin sanatçı ruhlusu ile tanışın. Maceracı, yani ISFP, esnek, çekici ve estetik duyarlılığı yüksek kişilerdir. Güzelliği her yerde ararlar ve kendilerini sanat, müzik veya doğa yoluyla ifade etmeyi severler. Anı yaşarlar ve spontane maceralara atılmaktan hoşlanırlar. Bir ISFP, aniden ilham gelip bir duvarı baştan aşağı boyayabilir veya plansız bir şekilde bir sahil kasabasına doğru yola çıkabilir. Onlar hayatı kendi renk paletleriyle boyayan özgür ruhlu sanatçılardır. Sırada kaşiflerin enerji bombası var. Girişimci, yani ESTP cesur, enerjik ve risk almayı seven kişilerdir. Onlar için hayat, yaşanması gereken bir heyecandır. Düşünmek yerine harekete geçmeyi tercih ederler ve dikkatlerin merkezinde olmaktan hoşlanırlar. Bir ESTP, sadece ne olacağını görmek için bir aslanı sevmeye çalışabilecek kişidir. Kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler bulurlar. Onlar, aksiyonun ve maceranın olduğu her yerde bulunan, hayatın heyecan arayanlarıdır. Ve 16. ve son kişilik tipimiz, kaşiflerin yıldızı, eğlendirici, yani ESFP. Spontane, neşeli ve hayat dolu kişilerdir. Onlar sahnede olmak için doğmuşlardır. İnsanları güldürmeyi, eğlendirmeyi ve anı yaşamayı severler. Bir ESFP, en sıradan bir günü bile bir partiye dönüştürebilir. Onların olduğu yerde kahkaha ve neşe eksik olmaz. Hayatı dolu dolu yaşarlar ve bu enerjilerini etraflarındaki herkese bulaştırırlar. Onlar, hayatın ta kendisi olan, yürüyen birer kutlamadır. İşte bu kadar. 16 kişilik tipinin tamamına hızlı bir bakış attık. Mimarın stratejik zekasından eğlendiricinin bulaşıcı neşesine kadar her bir tipin kendine özgü bir güzelliği ve gücü var. Belki bu anlatımlarda kendinizden bir parça buldunuz, belki de aklınızdaki "acaba ben hangisiyim?" sorusu daha da belirginleşti. Unutmayın, bu tipler katı kurallar veya kutular değildir. Onlar sadece kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamak için birer yol haritasıdır. Herkes bu özelliklerden biraz taşır, önemli olan hangisine daha çok eğilimli olduğumuzdur. Bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Umarız bu video, kişiliklerin renkli dünyasına dair size yeni bir pencere açmıştır. Kendini tanıma yolculuğu, hayat boyu süren bir maceradır ve MBTI, bu macerada kullanabileceğiniz eğlenceli araçlardan sadece bir tanesi. Siz hangi kişilik tipine daha yakın hissediyorsunuz? Veya hangi tipin açıklaması sizi en çok güldürdü? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz
beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın,